8'de Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu an değerli konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam Bey. hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Benim yüzümde güller açıyor siz geldiğinizde. Biliyorsunuz sizin de enerjimiz bir apayrı tutuyor. Bugün böyle saçlar falan da değişmiş hocam. Tanıyamadım sizi. Beğendiniz mi? Çok yakışmış. Sizler çok için hoşsunuz. güzelleşiyoruz. En çok kendimiz için ama sonra elbette biz kendimizi aynaya bakınca görüyoruz aslında. İyi görünmemiz bizi görenler için daha kıymetli. Biraz Bu bir saygı. hemcinslerimiz için aslında galiba değil mi? Ben Herkes öyle için düşünüyorum bence. hocam. Öyle mi? Herkese iyi görünmek, hayat enerjimizi yansıtabilmek açısından bence çok önemli. Kesinlikle değil mi? Aynada kendimizi görünce zaten Tabii. özgüvenimiz açıkçası yükseliyor. Çok da yakışmış size. Çok teşekkür ederim. Sağ Şimdi olun. hocam bugün tabii ben de yine sorular çok buldum sizi karşımda. Yanımda partnerim zaten estetik cerrah, siz medikal estetik uzmanı. Benim şu an değmeyeyim keyfime, çok fazla sorun var. Şimdi tabii son yıllarda bir V100 çılgınlığı var hocam. Doğru, bunlardan biri de benim dermişim. Şimdi gerçekten her yaş grubunda bunu çok görüyoruz. Ben kliniğe gelen kendi danışanlarımızı da görüyorum. Özellikle bir uygulama var biliyorsunuz, filtre uygulaması. Onda böyle hemen bir V100 oluyor. Danışanlar onu yaptırıp diyor ki benim 5 sene önceki halim, 6 sene önceki halim. Beni buna lütfen döndürür müsünüz? Tabii böyle bir şey yok aslında ama gerçekten hepimiz işte daha V100 hatlarına sahip olmak istiyoruz. Daha böyle şekilli, daha gözüktüğünde fresh olmak istiyoruz. Bu V100 nedir? Neden çok tercih ediliyor? Biraz bundan söz edelim mi? Elbette. V100'ü hepimiz çok seviyoruz. Yani kadınların özellikle son 4-5 yıldır ısrarla istedikleri bir yapı. Neden? Çünkü yüzümüzün keskin hatları olduğunda, çerçevesi belirgin olduğunda, yuvarlaklar yerli yerinde durduğunda hem daha genç, hem daha fresh, hem daha feminen oluyoruz. Ama az önce söylediğiniz çılgınlık kısmına çok ciddi katılıyorum. Bunu çılgınlık boyutunda, feminen olmakla başlayan yolculuğu birdenbire kare yüzlerle, çok açısı kadına hiç uygun olmayan çene köşeleriyle, sert hatlarla bitirebilmek de mümkün tabii ki. Aslında feminen olmaya çalışırken maskülen oluyor. Dönebiliyoruz. Yanlış uygulamalardan ötürü. Yanlış uygulamadan daha çok hastaların bu konudaki ısrarlı Israrcılığı. talepleri bir süre sonra bir adım sonra ne olacağını görmeden ısrarla bir bu doktorla bir şu doktorla ilerlemeleri bazen. Çünkü Sabırsızlıkları. evet, biz bir işi yapıyoruz. Ama sihirli değnek değil ki. Sonucu alabilmesi için biraz sabır göstermesi, iyileşmeyi beklemesi gerekiyor. Sonra belki bir step daha ilerlemek doğru olacak. Ama bir anda saldırılar, ben hep hastalarımla da bunu paylaşıyorum. Lütfen adım adım ilerleyelim. Biz işlem yapacağız, dokunuz bize bir cevap verecek bakalım. Ama temelde V100 nedir? Çene kemik hattının belirgin olması, çene vurgusunun kadınsı, yuvarlak, sivri bir şekilde belirginleşmesi, elmacık kemiklerimizin o gençlikteki yuvarlak, çıkık, yüzümüzü yüksekte tutan halini alması ve aort kısmımızın görece daha ince görünmesini sağlamak ya da inceltmek, eğer bu bölgede kalınsa inceltmek gibi parametreleri var. Dolayısıyla bunları ortaya çıkarabilmek için de gerek dolgular, gerek mezoterapi, gerek cihazlarla bütünsel bir yolculuktan bahsediyoruz aslında. V100 dediğimizde genel olarak hastalarımızın hakkına bol miktarda dolguyla işte jawline yapmak, çene doldurmak, elmacık kemiklerini doldurmak, gerekiyorsa işte dudak doldurmak vesaire vesaire geliyor ama sadece dolguyla aslında olan bir şey değil. Çünkü deformasyonun dereceleri var. Her yüzü o seviyeye getirebilmek, dolguyla çerçeveyi belirlemek, çeneyi belirginleştirebilmek için bazen düzeltmemiz gereken konular var yüzlerde. Yani ben buna konular diyorum. Çünkü kusur ya da sorun kelimesini çok sevmiyorum. Üzerinde konuşmamız gereken konular oluyor. Dolayısıyla birkaç işlemin bazen birlikte kullanılması da gerekebiliyor. Kombin tedaviler diyoruz çoğunlukla. aslında biz bunlara. Hocam peki bu V şeklinden kastımız nedir ve bunun için kullandığınız parametreler neler? Yani neye dikkat ederek bu tip uygulamayı, yani V şeklini oluşturmak için
pek çok hasta var. Farklı yüz şekillerine sahip. Evet. Siz bunları belli bir aslında bir forma, bir estetik bir güzelliğe dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Bunun için parametreleriniz nedir? Algoritmanız nasıl ilerliyor? Biraz bahseder misiniz? Genellikle hastanın hepsi aynı şeyi istiyor aslında. Benzer de yüzünü şekillendiriyor ya da birkaç tane çok güzel olduğu kabul edilmiş kişilerin fotoğraflarıyla gelip onlarla karşımıza çıkıyorlar ama aynen sizin dediğiniz gibi hepimizin, yani şurada üçümüzün bile yüzü birbirinden çok farklı ve farklı parametrelerle yaklaşmak gerekiyor. Hastalarımızın fotoğraflarını çekiyoruz. Bana göre en önemli şey, hasta V100 diye geliyor ama çoğunlukla rahatsız olduğu bir yer var. Evet. O rahatsız olduğu yeri buluyorum. Benim için çok önemli. Benim profesyonel bakış açımla gördüklerim elbette çok kıymetli. Ama hastamın özellikle gözüne batan, aynaya her baktığında gördüğü, onu kendisine iyi hissettirmeyen noktayı tespit ediyoruz. Oradan hareketle ilerliyoruz. Aslında Mesela orada hap bir teknik kullanıyorsunuz belki de. ben değil mi? herkese özel bir şey kullanmayı tercih ediyorum. Benim hap tekniğim hastayı dinlemek. Ne istiyor, ne hissediyor bilmek, sonra da ona ne verebileceğimi anlatmak. Benim hap tekniğim açıkçası bu. Olmaz kelimesini, hayır size bunu yapamam kelimesini çok rahatlıkla ve güvenle söyleyebilmek. Çünkü bazı uygulamaları bazı hastalara yapamam. Sonuçları açısından tatminkar olmayacağı gibi bazen deformasyona sebebiyet verebilecek şeyler ortaya çıkabilir. Nedir? Mutlaka benim açımdan V100 oluşturmanın temeli net bir kemik hattı çerçevesini sarkmalardan, üzerine yığılmış bir yanaktan, alttaki gıdıdan arındırmak. Tabii bunun için eğer yağlı bir dokumuz varsa önce ona yönelik, sarkmış bir dokumuz varsa ona yönelik mezoterapi olabilir, bölgesel yağ eritme olabilir, enzimatik lipoliz olabilir, fokus ultrasonla yüzü germek olabilir gibi uygulamaları yapmayı tercih ediyorum. Bu arada tabii bazen de onlar uzun vadeli sonuç veren işlemler çünkü hastanın beklemesi gerekiyor. Bizim de kadın olarak sonuçta ben de kadınım. Biraz sabırsızız değil mi tabii. hocam? Hemen sonuç görmek istiyoruz aslında. Evet. Biz yapımız gereği, bilmiyorum doktor bey bize katılır mı ama biz böyle kadın kadına konuşurken yapımız gereği kadınlar çok hızlı sonuç almak istiyor. Bir şeyleri çabuk halletmeyi seviyor. Hayatımızda da böyle pratik olduğumuz için bu noktada da böyle davranıyoruz. O zaman yüzüne bak, işte neresi onu rahatsız ediyor noktası, orada benim çok işime yarıyor. O noktaya sonucu çabuk görülebilecek bir dokunuş yaptığımda hastam sabretmeyi göze alıyor. Bu sefer biz hem iyileşmeyi, dokudaki yağ fazlalığı varsa onu ortadan kaldırmayı, sarkmışsa eğer kolajen salgısını arttırıcı uygulamaları yapmayı veya işte doku kaybı varsa fokus ultrasonla iple toparlanmanın getireceği o bekleme sürecini daha sabırla atlatıyorlar ve sonra başlıyoruz diğer açıları yerli yerine oturtmaya. Çünkü kadın yüzünde de erkek yüzünde de belli açıları takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o açıları takip etmeye başlıyoruz. İşte çenenin açısı, çene kemiğiyle, bu ara kadınlar bence benim bakış açımla daha çok maskülene yakın açıları tercih ediyorlar çene kemiğinde. Ben daha kadınsı açıları daha çok seviyorum. Feminen olmak bence çok güzel ve erişilmez bir şey. Kadınsı olmak çok güzel. Ben o hatları öneriyorum ama ısrarla ve tabii yüzüne de uygunsa. Çünkü hepimizin kemik çerçevesi farklı. Evet. Sahip olduğu açılar farklı. Yani Çene hocam, kemiğimizin yapısı farklı. Hepsini buna göre. Buyurun sonuç olarak hocam. önce hastayı bir muayene ediyorsunuz Tabii. ve fotoğraflarını çekip onun üzerinden Kesinlikle. deformasyonlarını belirleyip volümetrik bir destek yapacaksanız ona göre, Tabii. eğer gençleştirme planlıyorsanız ona göre, güzelleştirme planlıyorsanız ona göre Tabii. bir yol izliyorsunuz. Çok da mantıklı yani algoritmanız hakikaten çok güzel. Böyle olmak zorunda. Siz de bilirsiniz. Siz Evet. de bu algoritmayı takip ediyorsunuz Evet. çünkü. Herkes her şeyi isteyebilir. Hastalarımız bilmiyor çünkü. Onları Televizyonda, doğru yönlendirmek sosyal sizin medyada. elinizde hocam. Evet. Duyuyor, hoşuna gidiyor, sonuçlara bakıyor. Bazı sonuçlar biliyorsunuz çok gerçekçi değil ama kişilerin dikkatini çekiyor. Olabileceğine inanıyor. Çünkü bilmediği bir iş. İnanacak. Dolayısıyla da biz hekimler olarak
doğru algoritmalarla hastalarımızı doğru yerlerde tutmaya çabalıyoruz. Hocam bir de kalıcılığını sormak istiyorum size. Çünkü sonuçta bunlar ağrısıcısız ve konforlu uygulamalar. Siz analizlerini yaptınız, doğru olan işlemlere yönlendi. Ondan sonra işlemlerini de yaptınız ve istediği yüz hatlarına sahip oldu danışan. Fakat kalıcılık süresi nedir? Şimdi tabii ki kalıcılık asla sonsuz değil. Çünkü hareket halinde yaşayan ve büyüyen ve ölen bir Ve içeriden yaşlanmaya organizmaya devam ediyoruz. sahibiz. Dolayısıyla bu ürünler de tıpkı kendi dokumuz gibi veyahut da yaptığımız iyileştirmelerde ortaya çıkan kolajenler de kendi dokumuzla beraber yaşlanma sürecine katılıyorlar. Ama asla tam olarak eski haline dönmez hastamız. Asla. Mutlaka elinde bu yapılan uygulamalardan bir iyileşme hali kalacaktır. Bu kesin. Fakat ne zaman keskinliğim kaybolur? Bu biraz kişinin genetik özelliklerine, yaşam tarzına, alışkanlıklarına, kilo alıp vermesine, hormonlarına bağlı olmakla beraber minimum 1,5-2 yıl kullanacaktır bu uygulamaları. Gayet de konforlu uygulamalar hocam. Kesinlikle. Verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldim. Sizlerle olmayı her zaman çok İyi seviyorum. ki misiniz hocam. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu medikal estetik hekimi, hepinizin ekranlardan yakından tanıdığı Doktor Saliha Sönmez Ateş'ti. Bugün kendisiyle V100 şeklini konuştuk aslında. V100 nedir ve aynı zamanda nasıl uygulanır, teknikleri nelerdir ve kalıcılık süresi nedir? Bunlardan söz ettik. Çok da keyifli ve kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor efendim.